Neden Türkiye'de hiç satılmayan bir markanın hiç satılmayan bir lensini aldık? Hakikaten niye böyle bir şey yaptık biz ya? Ama garantili be. Faturalı garantili. Daha ne olsun canım. Bugün size Sirui Sniper serisinin 3 lensinden biri olan 23 milimetre lensini anlatacağız. Anlatacağız ama biz de daha yeni aldığımız için biz de bilmiyoruz. Kutuyu da açmadık. Size sakladık. Geniş açıda kullandığımız lens 2.8 sabit diyaframlı 16-55 Fujifilm'in lensiydi. Bu lens çok ağır. 655 gram. Stabilizerde kullandığımız zaman çok denge problemleri yaşatıyor bize. Ve 2.8 diyafram artık yeterli olmuyor. Karanlık ortamlardaki çekimlerde çok yetersiz kalıyor. Bu yüzden düşük diyaframlı bir lens almaya karar verdik. Uzun zamandır da araştırıyoruz. İncelemeler izledik, videolar izledik. Bir türlü karar veremedik ya. Biz bunu ilk Sirui'nin reklam kampanyasında gördük. Üçlü set satılıyor. Set halinde çok daha uyguna geliyor. Ama bizim dar açılı bir lensimiz olduğu için onu set halinde almamaya karar verdik. Ayrıca önden bir test edelim dedik. Lens nasıl, işimize yarayacak mı, güzel mi, dezavantajları var mı? Bunları test ettikten sonra bizim için de mantıklı gelirse, hatta bunun uzun kullanım testinde yayınlarız daha sonra. Mantıklı gelirse 56 milimetre lensini de almayı planlıyoruz. Çok heyecanlıyız. Aslında heyecanımızın sebebi bu lensi daha önce Türkiye'den kimsenin incelememiş olması. Biz de Türkçe kaynak bulamadık. Yabancı kaynaklarda da aslında PR çalışması olabileceğini, çok manipülatif olabileceğini düşündük. Çok inceleme fırsatımız olmadı. Kutu açılışını da size sakladık. O yüzden çok heyecanlıyız. Hazır mısın? Hadi şimdi açalım. İçinden garanti belgesi çıktı. Bunlar ithalatçı garantili olduğu için faturanız aslında garanti belgesi yerine geçiyor. Bunlara çok ihtiyacınız yok. Aha, çıkmıyor. Vakumlu poşette geliyor. Havasız kalmış çok. Güzel bir dokusu var. Şu malzeme Fujifilm'de falan daha güzel oluyor bu arada. Malzemesi çok güzel. Hafif de bir lens. Çapı 58 milimetre. Bu arada bu seride Sniper serisindeki bütün lenslerin çapı aynı. Bunu aldığınız filtreleri bütün lens setlerinde kullanabilin diye hepsini aynı milimetre çapında yapmışlar. Lense ilk baktığımızda sağlam duruyor lens. Yani yere düşürdüğünüzde falan aslında bir şey olmayacakmış gibi duruyor. Çünkü uç tarafında alüminyum, artık belki malzemesi titanyumdur bilmiyorum. Alüminyum bir malzeme var ve bayağı sağlam. Testini yapalım. Şurada karbon fiber kaplama gibi bir kaplaması var. Karbon fiber midir bilmiyorum. Ama buralar falan çok sağlam duruyor. Yani dışarıda çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir lens gibi duruyor. İlk etapta şuranın 360 derece dönebildiğini gördüm. Kapakları çıkardığımda şurada bir Type-C girişinin olduğunu gördüm. Bunun sebebi büyük ihtimalle güncelleme alabilmesi bu lensin. En sevdiğim yanı filtrelerin, bu seride kullandığınız filtrelerin hepsinin 58 milimetre yarı çapında olduğu. Yani filtreleri step down ringlerle kullanmanız gerekmeyecek. Tek bir filtre alıp setteki 3 lensle de aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Ağırlığı çok ağır değil, 380 gram. Benim şu an kullanmış olduğum geniş açı lensim aslında değiştirilebilir açılı bir lens. Fujifilm'in 16-55 2.8 sabit diyaframlı lensi. 650 gram lens de stabilizer için biraz ağır oluyor. O yüzden geniş açıda böyle bir şey almayı tercih ettik. Bu lensin ağırlığı 380 gram. Uzunluğu da 92 milimetre. Yani çok uzun bir lens değil. Odaklayabildiği en yakın mesafe ise 30 santim. 30 santim zaten lensin 9 santim uzunluğu olduğu için lensten sonra 20 santim sonrayı netleyebiliyor. En güzel özelliklerinden biri fiyat performans lensi olması. Diğer marka lenslere göre bayağı uygun. 1.2 diyaframlı otomatik netliği olan bu fiyatlarda hiçbir markanın lensi yok. Sirui'nin yeni çıkardığı bu Sniper serisi diğer markalara meydan okuyor aslında. 1.2 diyaframlı olduğu için düşük diyaframda bokeh etkisi çok fazla. Bokeh etkisini aslında tasarlarken daha da arttırmak için 1.2 diyaframa göre daha da arttırmak için çalışmalar yapmışlar. Ve netlik konusunda göz takibine çok daha duyarlı olduğunu söylüyorlar. Deneyeceğiz, bakacağız. Sirui Sniper serisi Nikon, Sony ve Fujifilm X-Mount için tasarlanmış. 3 farklı marka için kullanılabiliyor. Üçünde de otofokus sistemi var. Üçünde de 23, 33 ve 56 milimetre lensler var. Üçlü almanızı tavsiye ederim aslında. Çünkü birçok alanda kullanabileceğiniz lensler bunlar. Üçlü alırsanız da ufak bir çantası var. Bayağı güzel, koruyucu bir çanta. Bu lensi alırken aslında hesap etmeniz gereken şey, ben Fujifilm'de kullanıyorum bu lensi. Fujifilm'de crop sensör olduğu için 23 milimetre aslında neye tekabül ediyor? Onu ölçmeniz gerekiyor. 23 milimetre crop sensörlerde, 1.33 crop sensörlerde yaklaşık 33 milimetreye falan geliyor. O yüzden hani 23 mi alayım, 33 mi alayım, 56 mı alayım diye düşünürken
Bunu da hesaba katarak alırsanız sizin için faydalı olacaktır. 1.2 diyaframlı olması aslında karanlık performansını çok fazla öne çıkartıyor. Karanlık ortamlarda ISO dengesini daha iyi sağlamanızı sağlayacaktır. Bir de 1.2 diyafram olduğu için arkadaki bokeh etkisi size çok daha sinematik bir görüntü ortaya çıkaracaktır. Bunun da videodaki önemi çok fazla. Uzun kullanım testinden sonra deneyimlerimizi size aktaracağız. Bugün size Sirui'nin 23 mm AF1.2 diyaframlı lensini anlatmaya çalıştık. Fakat biz de kutu açılışını birlikte yapmak istediğimiz için çok fazla hakim değiliz. Ama inceledikten sonra deneyimlerimizi sizlerle paylaşacağız. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.